Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimiz ile birlikte analiz 3-4 dersimizde kolaydan sonra soru çözüm serisine başlıyoruz. Analiz 3-4 ders serisinde konu anlatırken arkadaşlar vektör değerli fonksiyonlar ile başlamıştık. Soru çözümünü de bu konu sırasına bağlı kalarak anlatmaya çalışacağım. Öncelikle vektör değerli fonksiyonu kısaca hatırlayalım. Şimdi burada I alt küme reel sayılar bir aralık ve f fonksiyonu I alt küme reel sayılardan, hatta bu reel sayılar eşit olabilir. Sıkıntı yok. Hepsi olmasa da bazı fonksiyonlar için olabilir. I alt küme reel sayılardan r üzeri n'ye t alıyor. F t'ye götürüyor. Bu da arkadaşlar f1t f2t nokta nokta fnt ile tanımlı fonksiyona vektör değerli fonksiyon denir. Vektör değerli fonksiyon denir. Buradaki her bir i eşittir 1 2 nokta nokta n için f i'ler arkadaşlar r üzeri n'den r'ye tanımlı fonksiyonlar. Pardon. T'ye alıyor. R'den reel sayılardan reel sayılara tanımlı fonksiyonlar. Pardon. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı fonksiyonlar arkadaşlar. Evet. Peki burada ne yapacağız? Burada tek tek artık tanım kümelerini bulacağız. Tanım küme bulduktan sonra kesişimlerini bulacağız. Öyle çözmüştük çünkü. Burada çünkü n tane fonksiyon var. Bu n tane fonksiyonda tek tek tanım kümelerini bulacağız. Tanım küme bulduktan sonra grafiğini çizmeye çalışacağız. Grafik çizilirken, ders anlatırken de grafik çizimi yapmıştık arkadaşlar. O şekilde yine aynısını yapmaya çalışacağız. Fonksiyonumuz bu. Burada tabi analiz 3-4 dersinde çok farklı fonksiyon türleri ele aldık. Vektör değerli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonlar, çok değişkenli vektör değerli fonksiyonları ele aldık. Çok değişkenli reel değerli fonksiyonlar, çok değişkenli vektör değerli fonksiyonları ele aldık arkadaşlar. Onları da yapmaya çalıştık. Mesela örnek olarak bir tane şunu yapalım. Bir örnek yapalım. Hem tanım kümesini nasıl bulacağız hem de grafiği nasıl çizeceğiz tahmini ona bakacağız. Evet. Evet mesela şimdi burada fonksiyonumuz bize bu şekilde verilmiş. F1t fonksiyonumuz 3 tane sinüs 3t çarpı kosinüs t. F2t fonksiyonumuz 3 tane sinüs 3t çarpı sinüs t. F3t fonksiyonumuz da 3. bileşen fonksiyonu birim fonksiyon. Şimdi burada tanım kümesini tek tek bakacağız. Bunun tanım kümesini I1 olarak gösterelim. I1 bazen reel sayılar da olabilir. Reel sayılar da olabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi burada sinüs fonksiyonu tüm reel sayılarda tanımlı. Var mı sıkıntı çıkartan bir taraf? Yok. Kosinüs fonksiyonu tanımlı. O yüzden F1t birinci bileşen fonksiyonu dediğimiz fonksiyonumuzun tanım kümesi tüm reel sayılar. Bu açıkladığım sebeplerden dolayı. Benzer durumda I2 de tüm reel sayılar. Ve zaten birim fonksiyon hiçbir sıkıntı yok. Gözü kapalı reel sayılar. O zaman I1 kesişim, I2 kesişim, I3 yani I kümesi de hani fonksiyonun genel tanım kümesi de reel sayılar oluyor. Çünkü hepsi reel sayılar. Yani fonksiyonumuz demek ki reel sayılarda tanımlı. Peki görüntü kümesi nedir? Görüntü kümesi. Şimdi görüntü kümesine baktığımızda yani şöyle elemanlardan oluşuyor maksimum. Burada şu kısımda birinci bileşende mesela görüntü kümesi de şöyle. Görüntü kümesinde bakın. X, Y, Z'lerden oluşuyor. Öyle ki arkadaşlar X şimdi burada arkadaşlar bu X eksi A küçük eşit X küçük eşit A.
A bilmiyoruz. Bir reel sayı. Artık bunun türevini alıp maksimum minimum olduğu noktaya bakmak lazım. Çünkü aynı anda ikisi de maksimum olduğu bir nokta olabilir. Bilmiyoruz. O yüzden eksi b küçük eşit x küçük eşit ya pardon y küçük eşit a. B. Şimdi bu şekilde evet. Sonra z ise kafasına göre takılıyor. Z elemanı reel sayı. Burada bir sıkıntımız yok. Görüntü kümemiz de bu. A ve B'ler burada reel sayılar. Bunda da problem yok ama hani burada şimdi türev alıp birinci yani x'e t'ye göre türev alıp maksimum minimum olduğu aralıklara bakmak lazım. Onunla uğraşmayalım. Çok detaya girmeye gerek yok. Burada grafikte baktığımız zaman tahmin etmeye çalışacağız. Bakın. Şimdi bu t biz x y düzleminde bunu tahmin edersek burada tabii yani parametre bağlı sıkıntılı. Bunun x y düzleminde arkadaşlar bu 3 yapraklı bir gül oluyor. X y düzleminde. Şöyle ki x y z. Şimdi x'te şöyle bir şey var burada. Tahmini tabii çiziyoruz bunları. Tamamen. Sonra y'nin negatif kısmında şöyle bir şey oluyor. Sonra da bir de z'de de şöyle bir 3 yapraklı oluyor. Bu x y düzlemindeki iz düşümü. Ne yapacağız bunu? Z'ye alacağız. Şöyle bir spiral halinde bunu çizmemiz lazım bizim. X, Y ve Z. Yani buradan tabi başlıyor burada. Şöyle kıvrılıp hayır üst üste yani. Geri al bunu hocam. Bunu yapabilir miyiz? Şöyle mi geliyor o zaman? Şöyle gelecek. Bir dakika çizeyim arkadaşlar. Şöyle tahmini bir şey olacak. Tanım kümesini bu şekilde buluyoruz. Tabi bu basit oldu da tanım kümesi anlamında. Kesişimini alırken bazen farklı şeyler olabilir ama burada daha basit çıktı. Grafikte bu şekilde. Bunun grafiği zordu yani. Bunun grafiği zordu. Evet bu şekilde arkadaşlar vektör değerli fonksiyonların en temelden başlayıp her şeyini ele almaya çalışacağız. İşte limitidir, sürevidir, sürekliliğidir ne varsa yani sırayla inşallah farklı noktalara değinmeye çalışacağız. Bir sonraki derste yeni soruda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.